Merhaba sevgili takipçilerim, değerli izleyiciler. Bugün yine sizlerle bir tamirat tadilat videosunda daha buluştuk. Bugün yapacağımız tamirat işlemi arabamızın turbo hortumunun çatlaklarını tamir etmek olacak. Videomuza başlamadan önce sizlerden ricam ekranın sağ alt köşesindeki kırmızı araba resmini tıklayarak kanalıma abone olmanız ve beni takip etmenizdir. Çan resmini tıklayarak da yükleyeceğim videolardan ilk haberdar olmanızı sağlayacaktır. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar, şimdi turbo hortumumuza ulaşmak için öncelikle motor kapağını sökmemiz gerekecek. Motor kapağını söktükten sonra ise turbo hortumunu ve turboyu daha rahat görebileceğiz. Bu sebepten dolayı öncelikle ilk önceliğimiz motor kapağını sökmek olacak. Motor kapağını sökmek için önce iki tane motor kapağını tutan vidamız var. Sağda solda. Daha sonra şuradaki hortum bağlantılarını, şu kelepçeyle, burada bir tane daha kelepçe var. Onları sökmemiz gerekecek. Onları söktükten sonra kapağımızı rahatça alabileceğiz. Arkadaşlar, daha önceden kullandığım bir izolasyon malzemesi ama çok iyi olmamış, çünkü düşünemediğim bir konu motorun sıcaklığında eriyeceği ve sıcaklıktan da erimiş. Şimdi burayı temizlemem gerekecek. Arkadaşlar, buranın temizliğini tamamladım. Şimdi turbo hortumun sökmek için bazı yerlerden ayırmam gerekecek. Şimdi buradan ayırmam gerekiyor. Bu daha kolay çünkü. Şurada da bir klipsli hortum vardı. Bunu da böyle buradan aldım. Sıra geldi hava filtresinden ayırmaya.
Bir de burada turbonun dibinden sökmeye biz gerekecek. Turbonun dibinden söktüm. Geliyor. Şurada da fabrikanın orijinal kelepçesi var. Bu kelepçenin şöyle göstereyim size, özel bir anahtarı var normalde. Buraya oturdum mu salmaz. Arkadaşlar bu turbo hortumları aslına bakarsanız çok pahalı malzemeler. Basit bir hortum gibi görünüyor ama 2500 lira civarında para istiyorlar. İyi de para istiyorlar yani. Şimdi şuradan çıkartabilirsek. Evet. Buraya ben bant şeklinde çekomastik vardı. Ondan sarmıştım ama arkadaşlar sararken ısıyı hesap etmedim. Haliyle ısınınca bu çekomastik buradan akmaya başladı. Şimdi onun yerine bez bant kullanacağım. Bez bant en azından sıcakta bozulmayacaktır, erimeyecektir. Turbonun hortumu çok önemli arkadaşlar. Eğer turbo farklı bir yerden hava kaçağı alırsa arabamızın çekişi, performansı, her şeyini değiştiriyor. Bu sebepten dolayı da biz burayı düzgünce yapmamız gerekiyor. Hava almamalı. Eğer hava alırsa arabamız çekişten düşecektir. İlk baştaki performansı alamayacağız. Daha kötü bir hal alacaktır. Bunun olmaması için de hortumumuzu düzgünce izole edip yerine takmamız gerekecek.
Arkadaşlar gerekli temizlemeyi elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Temizliğimizi bitirdik. Şimdi üzerinden bez bantla bantlayacağız. Hortumumuzu bez bantla bantlıyoruz. Geniş bez bant bulursanız daha iyi olacaktır. Şöyle güzelce elimizden geldiğince sarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir iki tur atmamız da yeterli olacaktır. Maksat buradan dışarıya hava kaçmasın. Arabamızın performansı düşmesin. Tüm amacımız o. Bir tur daha sararsak daha iyi olacak. Arkadaşlar bant uzun süredir bende olduğu için biraz yapışkanı falan sertleşmiş. Bu yüzden bana zorluk çıkartıyor. Ama önemli değil. Güzelce burayı saracağız. Arkadaşlar, turbo hortumumuzun bağlantı yerindeki delik kısmı böylelikle izole etmiş olduk. Hava akışı daha düzgün olacaktır. Şimdi sıra geldi söktüğümüzün tersi işlemiyle aracımızı toparlamaya. Şimdi yerlerine montaj etmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi tekrar turbo hortumumuzu yerine takıyoruz. Hatta önce turbo kısmını takalım ama kelepçeyi unuttuk. Kelepçeyi takalım. Taktıktan sonra da hortumu yerine yerleştiriyoruz.
filtresinin kelepçesini takmaya. Arkadaşlar bunun pensesi olmadığı için birazcık zorluyor açıkçası bizi. Ama imkansız da değil. Eğer bunu çok uğraşmak istemezseniz de vidalı tip, yani şuradaki gibi şu tarz bir kelepçeyle değiştirmenizde bir sakınca yok. Normalde bu kelepçelerin özel bir pensesi oluyor. Ya da kelpeten yardımıyla da yapılabiliyor. En son çare olarak bizim teknik tornavida ve pense. Evet, hortumumuzu da yerine taktık. Şimdi sıra motor kapağımızı yerine monte etmeye geldi. Ama ondan önce ben tozlu olan motor bloğunu birazcık temizlemek istiyorum açıkçası.
Değerli takipçilerim, sevgili izleyiciler, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Veda etmeden önce de lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.